Merhabalar, Ayşe Deniz'in Örgü Evi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere herkesin yapabileceği türde 2 sıradan oluşan kolay bir modelle geldim arkadaşlar. Özellikle yeni başlayanlar için çok kolay bir model. Şöyle modelin anlatımı için elimde Nako Elite Baby ipim var. Mavi tatlı güzel bir rengimiz var. Renk kodunu merak eden olursa şöyle yakından göstereyim. Renk kodumuzda arkadaşlar bu şekilde, şu kısımlarında da tığ ve şiş numaraları bulunuyor. Şöyle şiş numaram ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Şöyle dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelimi kurmak için önce ilmekler topluyorum arkadaşlar. Bu modeli kuracağımızda ilmek sayılarımız 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Şöyle ben ilmeklerimi hemen toplayayım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ve 3'ün katlarında ilmek sayılarımız. Artı kenar ilmeği ekliyoruz. 2 tane. Şöyle ben ilmeklerimi ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle sizlere model gösterecek kadar ilmeklerimi ayarladım. Şöyle hemen yine bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Üçlü gruplar halinde olacak ilmek sayılarımız 3, 3, 3, yani bir modelimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Buradaki ilmeklerimiz, 2 tane ilmeğimiz ise sağ ve sol kenar ilmeğimiz olarak ayarladık. Evet, şöyle modelimin ilk sırasından başlıyorum. Bu yapacağım sıra modelime dahil değildir arkadaşlar. Bir sıra düz örüp modelimi öyle kuracağım. Sizler bu modelin altına lastik, haroşa istediğiniz örneği uygulayabilirsiniz. Hemen şöyle ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Bu sıramı düz bir şekilde tamamlıyorum. Sizler de lastik, haroşa yaptığınız zaman bir sıra bu şekilde düz örgü yapabilirsiniz lastik üzerine, modelinizi kurmadan önce. Bu sıram modelime dahil değil. Bu sıramı düz olarak tamamlıyorum. Devam ediyorum. Düz örgü olduğu için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Örnek sırasına geldiğinde daha yavaş, detaylı anlatacağım. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Bu sıramı, ilk sıramı düz tamamladım. Evet, birinci sıramız ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada birinci ilmeğimizde şu 3 ilmeğimiz üzerinde işlem yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki birinci ilmeğimin arkadaki boşluktan düz bir şekilde ilmek alıyorum. Doladım. Bir kez. Buradaki 3 tane ilmeğimi tek seferde düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bir tane örneğimizi kurmuş olduk. Devam ediyorum ikinci örneğimize. Buradaki birinci ilmeğimin arkasından bir tane ilmek aldım. Bir doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar birinci ilmeğimin arkadaki boşluktan bir ilmek. Bir kez doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Yine boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Düz örüyoruz. Tekrar boşluktan bir ilmek doladım. Yani 3 ilmekten tekrar 3 ilmek elde ediyoruz. Burada bir artırma, eksiltme olmuyor arkadaşlar. Tekrar son örneğimi yapıyorum. Boşluktan bir ilmek başına doladım. 3 tane ilmeğimi birlikte düz bir şekilde ördüm.
Kenar ilmeğimi de ters örerek bu sıramı tamamladım. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşuyor. Modelimizin ön yüzünde bu işlemi yaptık arkadaşlar. Modelimin arka yüzünde ise kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada sıradaki bütün ilmeklerimizi sırayla ters örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters örüyoruz. Evet, son ilmeğimi, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bu şekilde modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Şöyle yeni başlayanlar için örnek üstüne tekrar nasıl kuruluyor modelimizi bir kez daha anlatıyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada birinci ilmeğimizin arka boşluğundan bir tane ilmek, bir kez doladık. 3 tane ilmeğimizi birlikte alarak düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi tek seferde düz ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi tek seferde düz ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi tek seferde düz ördüm. Boşluktan bir ilmek doladım. 3 tane ilmeğimi tek seferde ördüm. Son örneğim aynı şekilde tekrar ediyorum. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. İkinci örneğimiz, birinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, tekrar kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Evet, modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Şöyle arkadaşlar 4 sıra anlattım sizlere modeli. Zaten örneğimizin biri 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzde ilmeklerimize şekil veriyoruz. 3 tane ilmeğimizi arka yüzde sadece ters örgü örerek modelimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki örgümüz ilerledikçe kendini gösteriyor. Ben daha önce yapmış olduğum sizlere büyük bir parça üzerinde modelimi göstereyim. Evet, şöyle hemen bunu birlikte yaptığımız modelimi geriye aldım. Bunu da böyle bu renk bir ipte yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelimi, ilerlemiş hali modelimin bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Bunu da şöyle bir iple yaptım. Bu örmüş olduğumuz ipten bir tık ince, çok da fazla bir inceliği yok. Şöyle göstereyim. Etrofil marka bir ip kullandım. Dediğim üzere istediğiniz marka ipte hoş duracak bir örnek diye düşünüyorum. Şöyle. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden etol şallar yapabiliriz. Çeyizlik örgülerde yelekler yapabiliriz. Bebek örgülerine çok yakıştırdım. Hem kız hem erkek çocukları için
Yelekler, hırkalar, süveterler yapabiliriz. Atkılar yapabiliriz bu modelden. Anne yelekleri yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir örnek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.